Merhaba arkadaşlar. Bugün bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Tabelada göreceğiz şimdi. Yaklaştık. Evet. Bugün Bergama'ya gidiyoruz. Tabelayı gördük. Ne yapmaya gidiyoruz bugün Bergama'ya? Bergama'ya bugün Türkiye'deki ilk yapılmış saman evlerden birini ziyarete gidiyoruz. Yine çok tatlı bir çifti ziyaret edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Merhaba sevgili dostlar. Evet, önce içinden başlamak istedim. Bugün neredeyiz? Bugün Reyhan ve Cem çiftinin saman evinde, Türkiye'nin ilk saman evlerinden birindeyiz. Ama bakın, çok güzel bir varandadan giriş yapıyoruz ve bu ailenin ne kadar güzel pozitif enerjisi ve zevki bu eve yansımış. Şöyle bir size öncelikle varandayı gezdirmek istiyorum. Evet, yine bizim gibi bir kuzine sobası görüyorsunuz. Çaydanlığımız kaynıyor bu arada. Şöyle eve giriyoruz. Evet, girdik. Saman evimizin, Türkiye'nin ilk saman evlerinden birini. Salonu görüyoruz. Reyhan Hanım'ın güzel perdelerini, zevki tabii bir hanımın yansımış buraya. Her noktasına. Şöyle gösteriyorum size arkadaşlar. Mutfağı görüyoruz. Bakın ne kadar otantik, ne kadar güzel bir mutfak. Bakın. Bu şekilde. Burası 1+1. Bir oda, bir salon bir ev. Burası banyosu. Banyoyu görüyoruz. Şu şekilde. Hep ahşaplar ve ahşap kapılar elbet. Olmazsa olmaz ahşap uyumu. Ve böyle güzel bir konaklamak için de onlar da yine açık konsept bir giyinme dolabı, kıyafet dolabı kendilerine yapmışlar. Böyle bir küçük, çok güzel, çok şirin, çok güzel bir ev. Tekrar şöyle bir gezdiriyorum size. Şöyle tekrar tavanlarını gösteriyorum. Kelebeklerimiz de çok güzel. Evet. Böyle arkadaşlar. Şimdi az sonra onlarla sohbet edeceğiz. Hadi bakalım. Merhabalar tekrar. Ben çok mutluyum bugün. Neden? Türkiye'nin ilk saman evlerinden birisi olan Reyhan ve Cem çiftine ziyarete geldik. Sağ olsunlar bizi kabul ettiler. Ama öncesinde size şu güzel doğayı gösteriyoruz. Nerede miyiz? Elbette Bergama'dayız. Bakın saman ev yazımızı da görüyoruz. Tekrar ediyorum, Türkiye'nin ilk saman evlerinden birine geldik arkadaşlar. Şimdi ben ağır ağır şu konsepti, şu güzel doğamızı gösterirken size az sonra da bu güzel tatlı çiftle beraber sohbet edeceğiz. Burası küçük bir ev. Benim bildiğim kadarıyla 40 metrekare. Az sonra sohbetimizde kendilerine de soracağım. Evet. Yine güzel zeytin ağaçlarını görüyoruz. Evet. Çok güzel bir doğadan. Evet, baharın habercisi papatyalarla çok güzel bir ortama giriyoruz. Bakın arkadaşlar. Şimdi o güzel çiftimiz bize az önce evi göstermiştim, evin içini. Şimdi dışını gösteriyorum sizlere. Peyzajı gösteriyorum. Ve az sonra da bu güzel tatlı çiftle sohbet edeceğiz efendim.
Merhaba sevgili dostlar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Öncelikle size bu kanalımızı izleyen, bu videoyu izleyen izleyicilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğiniz, kırmadığınız için. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Reyhan Hanım ve Cem Bey'i tanıyoruz ve eşim Atilla Bey. Evet, buyurun lütfen sizi şey yapmadan şu şekilde ben çekmek istiyorum. Şimdi öncelikle size sorayım. Neden Saman Ev? Hanginiz anlatmak ister ya da beraber? Buyurun, bayanlar önce. Tabii Saman Ev çok enteresan bir şekilde bizim hayatımıza girdi. Benim katıldığım bir organizasyonda bir atölye çalışması vardı. Fotoğraf atölye çalışması Bergama'da. İstanbul'dan hocalar gelmişti. Kaz Dağları'nda 10 tane hoca bir arazi alıp samandan ev yapacağız dediler. O günden sonra ben araştırmaya başladım. Eşim de bu arada bizim alanımıza, tarlaya prefabrik ev yapmak Niyetinde. istiyor. Evet. Tabii araştırdıkça nefes alan ev, ekolojik ev, sağlık. Yani esas hani artık insan belirli bir şeyden sonra gerçekten nefes almak istiyor. Şehir, stres, iyi geleceğini düşündüm. Büyük bir savaşla ikna ettim. Barbaros Bey'i bulduk ve saman evimizi yapmaya başladık. Tabii çok da ilginç hatıralarımız, anılarımız oldu yaparken. Evet. Çünkü Türkiye'nin de hani belki 20. 30. evi ama bu bölgenin hani Ege bölgesinin de 2. 3. evi oldu. Evet, evet. Öyle. Gibi biliyoruz biz. Tabii herkese çok ilginç geldi. Arkadaşlarımıza çok ilginç geldi. Çok misafir ağırladık. Herkes görmek istedi. Yoldan gelen çok Yani giren hatta çok oldu. çok espri yapanlar da oldu. İnekler yiyecek evinizi falan tarzı böyle. Çok ilginç şeyler de geldi. Ama yaşam burada çok güzel, çok keyifli. Çoğu zamanımızı da burada geçiriyoruz. Saman Ev bizim böyle başladı yani. Cem de Evet. bir şeyler söylemek ister belki. Evet. Tabii yani D vitamini eksikliğinden kaynaklanan bir macerayla esasında yola çıktık. Daha sonra işte tahliller D vitamini eksik olunca tabii malum güneş onun en büyük ilacı. İşte buraya tarlamız var dedik, hadi dedik buraya dedik ev yapalım. Daha sonra Reyhan Hanım'ın katkılarıyla evi saman eve dönüştürdük. Tabii ki iyi ki de dönüştürmüşüz. Saman evin normal ekolojik durumunun haricinde bir de özellikle kuva ve göğüs hastalıklarıyla ilgili rahatsızlıkları olan insanlar için de nefes alan ev diye geçtiğinden dolayı onlar için de tavsiye edilen bir yapı tarzı. Evet. Böyle bir artı şey de var. Bunu biz daha sonra ev yaptıktan sonra öğrendik. Yaparken böyle bir bilgimiz yoktu. O açıdan şimdi tabii dönüp geriye baktığımızda iyi ki yapmışız diyoruz. Evet. Prefabrikte kalmaktansa yazın her zaman çok serin olur. Çünkü bloklarımız yaklaşık 50 santim 60 santim kalınlığında. Hiçbir şekilde güneşi, ısıyı içeriye almıyor. Kışın da tam tersi de sıcak olur. Hem dediğim gibi ekolojik bir ev, nefes alan bir ev, avantajı bize çok fazla oldu. Biz de severek her yıl geliyoruz, kalıyoruz. Yani enerji tasarrufu da var diyorsunuz işin içinde tabii çok önemli. Az önce kuzine sobanızda gördüm. Çok tatlıydı. Onunla ısınıyorsunuz herhalde. Şimdi mesela yapım aşamasında çatının arasında o zaman Barbaros Bey çuvalların içerisinde samanlar getirdi. Bizim çatımızın altı olduğu gibi çuval içerisinde samandır. Yalıtım Oo, malzemesi olarak. ne kadar güzel. Evet. Yani komple samanla kaplı. Evet, çok güzel. Sıcak normal güneş tabii yazın 45 derecede. Vurduğu zaman o şeyle çuval içerisindeki samanlarla tabii kalın da onlar. Tabii. O açıdan ev hiçbir şekilde sıcak olmuyor. O Ne açıdan kadar klima güzel. ihtiyacınız vesaire yok. Evet, yani. klima yok. Klima yok. Hayatımızda Tarlanın yok. Klima ortasında- hayatınız yok. Evet, Elektrik sıcaktan- tasarrufu diyelim Aynen, şuna aynen. kısaca. O açıdan çok Evet. memnunuz, tavsiye ederiz. Çok güzel. Şimdi o espriye ben bir yine ilave yapmak istiyorum. Bir videomuzda bahsettiğimiz gibi ilk kayda geçmeyen ama Nebraska'daki bir okul
1897 yıllarında yapılmış ve tabii sıvamadığı için Nebraskalılar hakikaten inekler yemiş yani. Ama sıvadığımız için biz bu saman evleri bildiğiniz gibi asla böyle bir tehlike yok. Ama tabii bilmeyenler için biliyorsunuz sürekli söylenen bu ineklerin yemesi, yangın tehlikesi gibi ya da haşere gibi. Ama bütün bunların cevaplarını da Saman Evim Çiftliği YouTube kanalımızda tek tek ayrıntılı zaten cevaplarını verdik. Bakın şimdi arkadaşlar, burası aynı zamanda Bergama. Türkiye'nin çok özel yerlerinden birisi. Cem Bey, Bergama ile ilgili bize bir bilgi verir misiniz? Kısaca videomuzu bitirmeden önce. Tarihi bir şehiriz, tarihi bir kentiz. Çok eskilere dayanıyor. İlkler şehriyiz. Birçok şeyin ilki Bergama'da çıkmış, Bergama'da başlamış. Bunun örnek verecek olursak perşemane söyleyebiliriz. Aklıma ilk gelen perşemen kağıt yapımı ilk Bergama'da oldu. Dünyanın en dik tiyatrosu burada. Yani o kadar çok ilklerle ilgili şehrimiz var ki tarihi bir şehiriz. İzmir'e konum olarak yakınız. Daha lokal bir bölgedeyiz. İlişkiler daha sıcak. İlçe olduğumuzdan dolayı o açıdan Bergama deyince aklıma ilk gelen şeyler bunlar. Tarih, turistik şehir, tarih kokan bir şehir Kesinlikle. ve sıcak insanlar diye özetleyebileceğiz galiba. Evet. Evet, şimdi hep beraber bizi izleyenlere sevgiler gönderelim. Sevgiler gönderiyoruz arkadaşlar. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sevgiler.